Herkese merhabalar. Bu videomuzda mekanlarda üretkenliği etkileyen faktörleri inceleyerek verimliliğinizi artıracak bazı mekansal ipuçlarından bahsedeceğiz. Fiziksel çevremizin yaşam kalitemiz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Özellikle iş hayatımızın çoğunlukla evden ve mobil çalışma düzenine geçmesiyle yaşam ve çalışma alanlarının iç içe geçtiğini düşünürsek, bu konuya verilmesi gereken önem günden güne artıyor. Zihinsel alanımız, fiziksel alanı algımızla doğru orantılıdır. Beynimizin hipokampal bölgelerindeki özel hücreler, yaşadığımız alanların geometrisine ve düzenlemelerine uyum sağlar. Daha basit bir dille anlatmak gerekirse, bazen kafamızı bir türlü toparlayamazken, bazen son derece konsantre bir şekilde çalışabiliyoruz. Bunun başlıca sebebi, gündelik hayatta farkında olarak veya olmayarak mekanın düşünce sistemimize etkisini yaşamamızdır. İyi tasarlanmış bir mekan, güvenlik, sosyal iletişim, hareket kolaylığı ve duysal uyarımı destekler. Örneğin, ışıklar ve TV açıkken yatak odanızda uyuyakalırsanız iyi bir gece uykusu çekeceğinize inanıyor musunuz? Aynı şey çalışma alanlarımız için de söylenebilir. Çalışma alanınız pis, dağınık ve ışıksız, kasvetli bir bodrum katında bulunuyorsa, verimli bir çalışma temponuz olması oldukça zor. Mutlu, yaratıcı ve üretkenlik enerjinizi teşvik eden bir mekan için, yani daha verimli ve üretken olabilmeniz için çalışma alanınızın optimize edilmesi gerekir. İç mekanda yer alan tüm bileşenleri ayrı ayrı değerlendirmek oldukça önemlidir. Ancak hepsinden daha önemli olan şey tüm bu bileşenlerin birbiriyle ilişkisi ve işlevselliğidir. Çünkü yerleşim düzeni hareket alanımızı ve o alana yüklenen anlamı en basit haliyle tanımlar. Çoğu ofiste neden yönetici odasının en büyük alana sahip olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu konunun tamamıyla kıdemle bir ilgisi olmayabilir. Örneğin küçük hacimli alanlarla kıyaslandığında yüksek tavana sahip daha büyük alanlar yaratıcı, üst düzey düşünmeyi ve görevleri teşvik eder. Bu, üretkenliği ve refahı optimize etmek için çalışma alanlarının düzenlenmesi ve programlanması konusunda önemli bir kıstastır. Bir mekan size hizmet edemiyorsa, yerleşim planını yeniden düşünün. Mekana kolayca girip çıkabiliyor musunuz? Bir yerden bir yere eşyaların arasından sık sık dolaşarak mı ulaşıyorsunuz? Oda sakin ve dingin mi? Yoksa aşırı doldurulmuş ve dağınık mı? Mekanınıza kapasitesinden çok daha fazla eşya yüklemiş olabilirsiniz. Veya mobilyalarınızı yeniden düzenleyerek sorunlarınızı çözebilirsiniz. Yaratıcı olun ve işlevsel olarak size kolaylık sağlayacak yeni yerleşimler deneyin. Bazen aynı mobilyalarla yapılan yeni ve akılcı düzenlemelerin ne kadar geniş hissettireceğini tahmin bile edemezsiniz. Yalnız olmadığınız sürece trafik sesi, başkalarının konuşma sesleri gibi sizin haricinizde arka plandan gelen herhangi bir sesi gürültü olarak addedebiliriz. Eğer dışarıda bir mekanda, örneğin bir kafede bilgisayar başında çalışıyorsanız, yanınızda sohbet eden bir çiftin konuşması ya da çocuk sesleri sadece can sıkıcı ve dikkat dağıtıcı değil, aynı zamanda optimize edilmesi en zor gürültü çeşididir. Arka plan gürültüsünü engellemek için önemli ve odaklanma isteyen bir iş yapmanız gerektiğinde öncelikli olarak sessiz bir yer bulmaya çalışın. Bu bir seçenek değilse gürültü önleyici kuraklıklara yatırım yapmak mantıklı olabilir. Evinizde çalışma alanınızdaki dış ortamdan gelen gürültüyü önlemek içinse çok daha fazla seçenek mevcut. Ses izolasyonu olan duvar kaplamaları, izolasyonlu perdeler ve tüm mekanda ses emici malzemeler kullanarak gürültüyü en aza indirebilirsiniz. Işık, mekanın algılanmasını etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Mekanın işlevini önemli ölçüde etkileme yeteneğine sahiptir. İş yaşamımız ve iklimsel koşullar dahilinde zamanımızın çoğunu iç mekanlarda geçirdiğimiz su götürmez bir gerçek. Yapay ışık kaynaklarıyla her ne kadar mekanlarımızı aydınlatsak da vücudumuzun doğal ışık ihtiyacını karşılamak için doğal aydınlatmayı mekana katmamız gerekiyor. Cornell Üniversitesi Tasarım ve Çevresel Analiz bölümünde profesör olan Alan Hatch tarafından yürütülen araştırmalara göre gündüz ışığında ofis ortamlarında çalışanların göz yorgunluğu, baş ağrısı ve bulanık görme semptomlarında %84'lük bir düşüş kaydedildi. Ve bu durumun üretkenliği azaltabileceği tespit edildi.
Bunun yanı sıra pencere yanında oturan çalışanların verimliliğinin ise %2 arttığı ortaya çıktı. Gün ışığından olabildiğince yararlanmak için şeffaf ya da açık tonlarda perdeler kullanın. Geniş pencereli mekanları tercih edin. Günün büyük bölümünü bu bölümlerde geçirmek doğal enerjinizi artıracaktır. Eğer pencere yoğunluğunuz yetersizse mekan genelinde olabildiğince açık tonlar kullanmaya önem verin. Açık tonlar ışığı yansıyarak yayılmasını sağlarken koyu tonlar ışığı emerek yararlanmanızı engeller. Doğru aydınlatmanın yanı sıra doğru renk seçimi de odaklanma ve üretkenlik konusunda önemli rol oynar. Etrafınızı şöyle bir gözlemleyin. Mekanınızda hangi renkler hakim? Sizi sakin ve rahat mı yoksa gergin ve endişeli mi hissettiriyorlar? Sizi olumsuz etkilediğini düşündüğünüz renkleri değiştirin. Bir alandaki küçük bir renk temizliği veya güncelleme bile alanın genel hissini büyük ölçüde iyileştirme gücüne sahiptir. Renk seçimi konusunda kromoterapiden de yararlanabilirsiniz. Kromaterapiye göre örneğin kırmızı uyarıcı olduğundan fiziksel olarak zorlu işlerde çalışanlar için çok uygundur. Mavi ve yeşil ise sakinleştiricidir ve konsantrasyonu destekler. Bu nedenle ofis çalışanları için idealdir. Sarı, yaratıcılığı tetiklediği için yenilikçiler ve girişimciler için mükemmel bir seçimdir. Mor, açık yeşil, koyu kırmızı ve koyu yeşil daha dalgın bir ruh halini yansıtır. Ancak minimum miktarda uygulandığında rahatlık hissi uyandırabilir. Kötü tasarlanmış çalışma alanları sırtınızı, ellerinizi, bileklerinizi ve eklemlerinizi olumsuz yönde etkileyerek pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Bedeninize uygun olmayan bir sandalye, masa gibi ekipmanlar kendinizi bitkin hissetmenize ve ağrı duymanıza yol açar. Bazen küçük bir ağrı bile üretkenliğinizi ciddi oranda etkileyebilir. Tüm bu nedenler göz önüne alındığında çalışma alanlarının insan sağlığına uygun biçimde düzenlenmesini araştıran ergonomi, odaklanma ve üretkenlik konusunda mutlaka irdelenmesi gereken konulardandır. Peki çalışma alanlarınızı ergonomik olarak güncellemek için neler yapabiliriz? Öncelikle ergonomik bir sandalye kullanın. Bunun için bel desteği, koltuk derinliği, sandalye yüksekliği, kolçaklar, sırt eğrisi ve malzemesinin tam olarak bedeninize uygun olduğundan emin olun. Bir ekran veya dizüstü bilgisayar desteği kullanarak bilgisayar ekranınızı doğru şekilde konumlandırın. Monitörünüzü veya dizüstü bilgisayarınızı gözünüzle ekran arasında yaklaşık 50 ve 101 santim mesafe kalacak şekilde tutun. Ekranın üst çizgisinin göz seviyenizde veya altında olduğuna emin olun. Monitörünüzün nasıl kurduğunuz da çok önemlidir. Kötü bir yerleştirme, göz yorgunluğu, yanlış duruş, omuz sorunları ve daha fazlasına sebep olabilir. Klavye ve farenin bedeninize yeterince yakın olduğundan emin olun. Farenizi kullanırken elinizi, bileğinizi ve ön kolunuzu hizalı tutun. Avuç içi dayanağı da bu durumda yardımcı olabilir. Çalışma masanızı olabildiğince düzenli, sade ve temiz tutun. Süsleri ve kişisel eşyaları minimal düzeyde olmasını sağlayın. Bu sayede dikkatiniz tamamen işinize yönelecektir. Doğal bir mekanın temiz ve taze havası, ruh halimizi ve fizik bedenimizi etkileyen en önemli unsurlardandır. Yapay bir çevrede doğal mekanın sunduğu iklimlendirmeyi hissedebilmek neredeyse imkansızdır. Bunun için mekanınızda havalandırma sistemi olsun veya olmasın, elinizden geldiğince mekanı sık sık havalandırın. Nem seviyelerini mutlaka kontrol edin. Doğal havalandırma sağlanamayan mekanlarda ise nem dengesini sağlayan cihazlardan faydalanabilirsiniz. İç mekan havasının nem oranının dengeli olması cildin kuru veya susuz kalmasını önler. Enfeksiyon riskini ve bakterilerin bulaşma ihtimalini azaltır. Ayrıca sinüs sağlığı için de harikadır. Odaklanmanın ve üretkenliğin yanı sıra yaşam kalitemizi etkileyen bu önemli faktörleri yeniden gözden geçirmeden önce kendinize sormanız gereken sorular şunlardır. Çalışma alanım yeterince ilgi çekici mi? Çalışma alanım ortak iş yapmayı teşvik ediyor mu? Çalışma alanım üretkenliğimi arttırıyor mu? Bu sorulardan herhangi birine hayır cevabı verdiyseniz çalışma alanlarınızı yeniden düzenlemenin vakti geldi demektir. Terapin Terrier'la mekanınıza dair farkındalığınızı ve yaşam kalitenizi artırmak için yeni içeriklerimizi takipte kalın. Ayrıca tüm soru ve önerilerinizi, iç mekanla ilgili tüm yayın önerilerinizi çekinmeden bize iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar sevgiyle kalın.